Merhaba arkadaşlar, ben Gökçe, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hepimiz birçok çizgi film kahramanını ve çizgi filmi izlemişizdir. Peki çizgi film kahramanlarının hiç de psikolojik açıdan bir hastalığın olup olmadığını düşündünüz mü? Ben bunu sizin için birazcık araştırdım. İlk önce çizgi filme gelecek olursak Winnie the Pooh çizgi filminin kahramanlarını birazcık araştırdım. Winnie the Pooh, Miller tarafından yaratılan Disney'in en sevilen televizyon serilerinden birisi. Birbirinden sevimli hayvanların oluşturduğu karakterlerin hepsi kendine has özelliklere sahip. Özellikle 90'lar çocuğuysanız favori çizgi filmlerinizden biri olduğunu düşünüyorum. Şahsen ben de Winnie the Pooh'yu birkaç bölümünde dahil olmak üzere izlemiştim. E, Ancak Winnie the Pooh kahramanlarının aslında çizgi filmi izlerken bir nevi de psikolojik açıdan bazı hastalıkların olduğunu öğrendim. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela Winnie the Pooh'un en çok ön plana çıkan karakterlerinden bir tanesi ayı olan Winnie the Pooh karakteri. E, bu karakterin aslında bir hastalığı var. O da nedir? Yemek yeme hastalığı. Yani yemek yeme bozukluğuna sahip bir karakter. Bal kavanozu sürekli elinden düşmüyor ve sürekli bal kavanozuyla yemek yiyor. Bu da anormal bir yemek yeme davranışına gösterse de yemek yeme bozukluğu ve karakterist bir e, karakterin değişik hastalığının olduğu ortaya çıkıyor. Bu da yemek yeme bozukluğu. Tiger'a gelecek olursak Tiger yerinde hiçbir şekilde durmuyor. Sürekli zıplıyor, sürekli oynuyor. Bu karakterin de aslında sürekli zıplayıp yerinde durmamasının nedenlerinden bir tanesi de hiperaktivite hastalığının olması. Yani uzun süre yerinde duramaması, çok şiddetli şekilde zıplayıp hoplayıp oynaması ve bu açıdan da pek fazla yorulmaması aslında. Bu da bir hastalığını göstermiş oluyor izleyicilere. Piglet'e gelecek olursak hiçbir bir şey yokken durduk yere panik ve endişe ve bir anda korku haline geliyor e, Piglet. Bu da anksiyetesi, yani kaygı bozukluğunun olduğu ve panik atak hastalığının olduğu aslında çizgi filmde ön plana çıkartılıyor. Korktuğunda bir anda titremesi, konuşmakta bir anda zorlanması ve kendini bir anda böyle bir kötü hissedip umutsuz hissetmesi aslında bu hastalığı, Piglet'in hastalığını ortaya çıkartıyor. Eeyore'a gelecek olursak sürekli mutsuz ve negatif görünüyor. Tabii ki depresyonu bu da temsil ediyor. Eeyore arkadaşlarının macerasına katılmaktan hoşlanmayıp tek başına kalmayı hep tercih ediyor ve tek başına e, oturuyor, kendini kapatıyor. Bu da Eeyore'un değişik bir hastalığın olduğunu gösteriyor. Tabii ki de depresyonu. Rabbit'e, yani tavşana gelecek olursak, takıntılı olan ve yaptığı her şeyin mükemmel olmasını isteyen tavşan obsesif compulsive disorder, yani takıntı hastalığının olduğunu ön plana çıkartıyor çizgi filmde aslında. Tavşanın sürekli takıntılı bir şekilde bahçesini düzenlediğini, işte havuçlarını düzenlediğini falan görüyoruz biz çizgi filmde. Sürekli evini temizliyor. Evi pis bile olmasa tekrar evini temizlemeye başlıyor mesela. Bu da aslında tavşanın takıntılı ve aşırı derecede bir düzenle alakalı takıntısının olduğunu ortaya çıkartıyor. Oval'a gelecek olursak, yani baykuşa,
Çizgi filmde bilgelik ile özdeşlerilen Owl kendini ve yeteneklerini bazen o kadar övebiliyor ki bu durum onun narsizm, yani kişinin kendini aşırı sevmesi, tapması anlamına gelen bir psikolojik rahatsızlığının temsil ettiğini bize gösteriyor aslında çizgi filmde. Ro'ya gelecek olursak, yani küçük kanguruya. Sevimli minik kanguru Ro, Autism Spectrum Disorder'a, yani otizm hastalığını aslında temsil ediyor dizide. Tehlikenin farkındalığının olmaması ve en rahat hissettiği yer ise annesinin kanguru kesesinin olduğunu aslında bize gösteriyor. Yani o keseye girdikten sonra kendini güvende hissediyor o. Kanga, yani büyük kanguru. Ro'nun annesi olan kanguru Kanga ise Social Anxiety Disorder, yani sosyal anksiyete bozukluğunun olduğunu bize aslında gösteriyor. Ev içi alandan dışarı çıkmaktan hoşlanmayan Kanga, yani aynı zamanda Ro'ya karşı aşırı korumacı bir anne olduğunu gösteriyor. Aslında anneler korumacıdır ama Kanga birazcık bu olayı fazlasıyla aşırı derecede gösteriyor bu dizide, çizgi filmde daha doğrusu. Bu nedenle çocuğunun dışarıya çıkmasını sürekli kısıtlıyor. Yani bir yere gitmesine izin vermiyor. Christopher Robin'e gelecek olursak, filmde insan olan tek karakter aslında Christopher Robin. Bu çizgi filmi anlatan ana karakterlerinden bir tanesi ve zaten bu çizgi filmi oluşturup da çizgi filmi başlatan kişi Christopher Robin. Winnie the Pooh'un en yakın arkadaşlarından bir tanesi olarak gözüküyor çizgi filmde. Christopher Robin şizofreni hastalığına sahip. Bu durumda işte bize aslında Winnie the Pooh karakterlerinin hepsinin Robin'in hayal ürünün olduğu ortaya çıkartıyor. Yani normalde böyle bir karakterler pek fazla normalde yaşamamasıyla birlikte Christopher Robin'in bütün hayaliyle bütünleşmiş ve öyle bir sanki karakterler varmış gibi bize gösterilmiş bu çizgi filmde. Aslında böyle bir karakter yok ama ancak Christopher Robin kendisi şizofreni hastası olduğundan dolayı bu karakterleri kendi kafasında uydurup ortaya çıkartmış. Konuşan hayvanlar düşünmesi ve bu hayvanları işte gördüğünüz gibi çizgi filme uyarlanması aslında Christopher Robin'in tamamıyla kendi iç dünyasındaki kurduğu, kafasında bazı şeyler kurup bu Winnie the Pooh karakterlerini ortaya çıkarttığını aslında görüyoruz. Tabii bazı çizgi filmlerde de böyle şeyler var. Buna tabii çizgi filmlerle alakalı ben devam edeceğim kanalımda bu tür videoları yayınlamaya. Tabii araştırıp da kendim buna katkıda bulunacağım. Bu ve benzeri videoların gelmesi için kanalıma abone olup videolarımı beğenip beni desteklerseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.